Selamun aleyküm dostlar. Yepyeni bir Standoff 2 videosundan merhabalar. Bu videomuzda konuşacağım konumuz şudur. Şu anda bu oyuna Overwatch sistemi gelmeli mi, gelmemeli mi? Gelirse nasıl gelmeli veya gelmese zor mu olur, kolay mı olur? Bunun üzerine konuşacağım. Bence gelmeli çünkü benim önüme 3-4 kere veya diğer oynayan oyuncuların önüne de 3-4 kere hile denk geldi zaten abi. Hani bu hile olayları oyunun oynanışını düşürür. Bir, ikincisi yeni gelen kitleyi de kaçırır. Bu iki. Üçüncüsü de hile açanlardan diğer oyuncular, diğer saf olan oyuncular, yeni başlayan oyuncular da hile açan oyunculardan hile açmayı öğrenir, görürse bu sefer de daha fazla hile açan türüyecek. Hadi bakalım. Döngüde, sarmalda oyunu oynayabiliyorsan, girebiliyorsan, oldurabiliyorsan meselesine döndü. Ulan hani demezler mi adama ki sen bu kadar büyük oyun yaptın da bunu niye koymadın diye. Ya ben derim abi, esasen benim aklım eriyor, bunu derim. Çünkü abi hani ben bu oyunu oynarken rahat oynamak istiyorum. Hile denk gelmesin. Bana mesela rekabetçi dedi, imha edin dedi, geldi. Hatta müttefiklerde de geldi yanlış hatırlamıyorsam. Yani abi artık bu oyunda da zaten hileyi kurması 500 yıllık bir süreç. Niye diye sorarsanız, hileyi kuruyorsunuz, hile oyunu kuruyorsunuz, diyor ki git ruhat kullan. Yok işte git bunların kendi chat programı var, onu kullanmamız lazım. Yok işte Discord'dan git gruplarına gir. Yok bilmem ne yap. Hileyi çalıştırmak istiyorsan. Hileyi uyumlu bir kullanım elde etmek istiyorsan. Bilmem ne yap. Ya bu durumlar yüzünden olmuyor işte. O daha da kötü bir durum aslında dostlar. Hani ister istemez bazı şeyler oyunu rezil etmeye gelmiş gibi oluyor. Aslında hani bu özellik olsa senin benim gibi oyuncular hani kötü oynuyorum zaten abi. Bir de hileli adam gelince daha da sinir oluyorum. Yanıma gelen adamlar da rezil oynuyor. Benden daha rezil. Hani öyle olunca bir anlamı yok. Oyundan keyif alamıyorum. Hadi diyelim ki bu özellik geldi. Bir de şöyle bir şey var. Hangi telefonlara bunu adapte edebilirler ki? O da ayrı bir şey. Şimdi her markada ayrı 50 tane model var abi. 50 tane segment var ve adam diyor ki ben bunu getirebilir miyim diyelim ki. Getiremez abi, hani zor. Ben adamların yerine diyorum. Zor yani. Öyle kolay değil. Her yazılım her zaman yazılamıyor kardeşim. Anti-cheat yazılımı yapılabilir. Ama abi hani anti-cheat yazılımı yapılabilir de kolay değil. Onu yazacak adama da para vereceksin. Maaş vereceksin. Başka bir şeyi yapacak adama da başka bir şey vereceksin. Öyle oldu mu gel gör bir de mesele yani. Çözümlük mesele olur o sana işte. Hani 3 aşağı 5 yukarı dostlar. Hani özellikle hani bazı telefonlarda bence çok sıkıntı çıkartır. Mesela benim telefonum için çok sorunlu bir özellik olur. Çünkü abi hani oyunu zaten zar zor oynuyorum. Bir de o özellik geldiğini düşündüğümüzde bence hiç giremem. Çünkü abi çoğu yazılım hani istenen özellikleri de yükseltiyor. Hani öyle diyeyim. Bir de diyelim ki hani Overwatch veya işte PUBG'deki o kartal sistemi gibi bir sistem geldi. Yani bunun ne gibi bir hani şeyi olmalı, adını söyleyin, kuralı olmalı. 17 level, bir de 3 yıl ve üstü tecrübe. Yani 3 yıl ve üstü aynı hesabı kullanma olmalı. Çünkü arkadaşlar hani daha 10 günde de açmış bir kişiye Overwatch verilirse bu oyunun bir anlamı kalmaz. O özelliğin bir anlamı kalmaz. Çünkü adam 10 günlük bir hesap giriyor, oyunda milleti banlıyor. Sinirlendiğini de ban atıyor. Hile olana da ban atıyor. Hile olmayan adama da ban atıyor. Şimdi böyle olunca bir anlamı kalmıyor. Ben şimdi diyelim ki adam bana sinir oldu, beni banlattı. Hakkımı nasıl savunacağım? Hadi diyelim ki bu hak
meselesini de geçtim. Ben niye bunu tamamıyla istiyorum dostlar? Böyle olması için kendimi yırtıyorum. Abi bakıyorum hileyi banlatabilmek için adamların 40 kanat şeyine gitmek lazım. Discord'una gitmek lazım ki Türkiye'de de Discord yasaklı bir uygulama. Bunu yapmak zor bir mesele. Bu olmayacağı için mecbur oyun içinde Overwatch gibi bir sistem ya da Kartal sistemi gibi bir sistem olmalı. PUBG'deki hilecileri banlama sistemi gibi bir sistem olmalı. O olmazsa oyun olmuyor. Hani oyun oynanmaz bir hale gelir. Benim kafamca. Hani daha da oynanmaz bir hale gelir. Hileler artar, hileler arşa çıkar. En azından hileler arşa çıkmadan, ayyuka gelmeden işi altına koyacaksın. Hani kontrol altına alacaksın. Sana bana ona herkese vermeyeceksin. Benim zaten mesela şu anki hesabım 10 günlük mü 15 günlük mü ne, belki bir aylık bir hesap. Buna vermezler. Ama benim mesela ana hesabım diyelim ki 4 yıllık abi, ona versinler. Onda bir sıkıntı olmaz. Ben gider hileyi fark ettim ya, bildiririm adama, der ki bunu banlayalım, bu böyle olsun, şu böyle olsun, şu şöyle olsun diye bir şeyler olur. Böyle olması daha mantıklı. Ama tabii dostlar, ya bu sistem belki daha sonradan eklemeyi düşündükleri bir sistemde olabilirmiş gibi geliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Hani olmaması da bir mesele olurdu. Olması da bir mesele olurdu. Ama benim dediğim gibi hani bu mutluluk verici bir sistem olurdu benim için. Hani hileden kurtulmuş olur bu oyun en azından. Hani bu en başında söylenmesi gereken bir şeyken biz daha hani sonuna gelmiş gibi söylüyoruz ama belki de hani bu anti-cheat sistemini geliştiriyorlardır, bilemem. Anti-hile sistemi gelişiyordur. O da ayrı bir mesele. Hani orasını ben 2 nokta üstte bilemiyorum da ben hani şirketin içinde çalışan bir insan olmadığım için bilemem. Adamlar belki yapıyordur, belki yapmıyordur. Ayrı bir meseledir. Neyse, Allah'a emanet. Kendinize mukayyet olun. Sizi seviyorum. Aşağıdaki yorumlara bekliyorum. Bu konudaki fikirlerinizi isterim. En azından hani aynı fikirde miyiz, değil miyiz, bunu görmek isterim. Görüşmek üzere. Bay bayın. Sizi seviyorum. Dediğim gibi. Başka videolarda buluşmak üzere.